Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan sonraki tarihi izlemeye devam ederken Roma'dan bahsetmemek mümkün değil. Her ciltte yine bölüm bölüm dönüp gideceğiz. Roma'nın da olan bütün ilişkimiz ta İstanbul fethine kadar devam ediyor olacak sonuçta ve sonrasında da karşımızda hep göreceğimiz etkileri mevcut. Ancak bu etkilerin en önemli kısmı, yani Siyer-i Nebi ile alakalı olan kısmı, elbette İslam dini ile alakalı, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizle alakalı. Geçtiğimiz derste hatırlayacaksınız, bir Petra'dan bahsetmiştik. Petra'nın bir başka öneminden bahsedeceğiz. O da dini tarafında. Zira Roma'nın biraz daha ilerlediğimizde göreceğimiz üzere Petra'yı yerle yeksan etme süreci var. Yani toptan bir yıkma, yağmalama tarzında değil ama tabiri caizse bir alt üst etme, o devleti yıkma gibi. Nebatilerin bu yıkılışı içerisinde bir önemli isim var ki bugünkü tarihçiler bugüne kadar bunu pek de anlatmadılar. Aziz Paulus'un tarih içerisindeki yolculuğundan kısmen bahsedeceğiz. Bugün sadece Roma ile alakalı olan mevzuyu anlatırken kısa bir dokunuş yapmamız gerekiyor. Çünkü Aziz Paulus tebliğ için gitmiş olduğu Petra'dan tabiri caizse Germenlerin onun üzerine gelmesiyle beraber kaçmak zorunda kaldığı bir alan burası. Milattan sonra 1 yılında artık Roma'nın İtalyan'da Germenler tarafından sıkıştırıldığı bir dönem. Bu dönemi Aziz Paulus'un adını anarak başlatalım ki Aziz Paulus'un sadece belli bir bölgede çalışma yapmadığını, Petra'nın da Hristiyanların putperestleşme çalışmasına reddeden ve kabul edenler arasında bir çekişme olduğunun farkında olalım. Germenler önemli. Daha önceki derslerimizde bahsettik. Şimdi Roma'ya nasıl başına bela olmuşlar onu anlatmamız lazım. Çünkü Roma'yı Germenlerin sıkıştırması sonucunda bugünkü Almanya'nın Kalk-Riese bölgesinde yaşamış ve savaş tarihinde önemli bir savaştan bahsediyor olacağız. Teutoburg Savaşı'nda Germenlerin 156 bin Romalı askerin etini kemiğinden ayırdığı bir savaş. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü hakikaten de bugün dahi yapılan çalışmalarda bölgede yaşanmış büyük savaşın izleri var. Ancak ölmüş insanların kemikleri her birisi apayrı yerde. Bu bilgi Germenlerin bize gerçek manada insanı ne hale sokabilir ya da insan nasıl kendi bilincini kaybedip putperestliğe dahil olunca ne hale gelebilir onu anlatmak adına önemlidir. Germenler önemli çünkü Helenistik kültürden ve putperestliğin bazı yapılarından da kurtulmak istiyorlar. Bu da işin bir başka garip tarafı. Yani putperestlik sadece kalıcı ve kabul edilmiş bir değer değil Germenler tarafından. Öyle bir putperest yaşam ki bu putperestlik yaşamın içerisinde onlara dayatılabilecek herhangi bir imkanı ve Helenistik bir kültürü kesinlikle istemiyorlar. Roma'yı yıkabilmek adına yapacakları mücadelede ise bir müddet sonra Aziz Paulus'a sahip çıkıyorlar. Yani her dönemde Aziz Paulus ve bu inanış biçimine karşı çok farklı tutum ve davranışları var. Tabiri caizse hiç de oturaklı bir düşünce tarzına sahip değil Germenler. O yüzden tarih yolculuğunda bir milletin ya da bir anlayış tarzının neden bu kadar tutarsız olduğunu görürseniz, orada dini bir inançtan çok insanların kendilerine göre kurguladıkları ve yaratıcının etkisinin kaybedildiği bir dönemden bahsetmeniz lazım. Yani dünya menfaati uğrunda tamamen dinsel korku ve dürtülerden arınmış bir anlayış biçimiyle yaşamaya çalışan, insanlaşmaktan da çok uzaklaşacak bir kitle. Bu kitlenin Roma'ya karşı olan en büyük illetli tutum ve davranışı aslında Roma'nın dini anlamı henüz geçmese de Augustus'u tarihte resmi olarak ilk defa dinin en yüce kişisi seçmesiyle alakalı. Özellikle mitoloji kitaplarında ya da tarih kitaplarının devamlarında Pontifex diye okuyacaksınız. Ve sonra Maximus haline gelecek Augustus. Köprü kurucu olacak. Yani bugün görmüş olduğunuz Vatikan'daki papalığın Tanrı ile insanlar arasındaki bir köprü vazifesi kurması ta Roma'da Augustus'tan başlayan bir süreç. Tanrı ile değil, Germenlere göre bu köprünün kuruluşu şeytanla yapılmaktaydı. Dolayısıyla
Germenler daha gerçekçi bir bakış açısına ve bir felsefik anlayışla hayat biçiminin kurgulanması gerektiğini düşünüyorlardı. Evet, Germenler de putperestlerdi ama onların putları felsefenin ortaya koymuş olduğu akli deliller ya da akli bakış açısıylaydı. Aziz Pavlus'la olan yakınlaşmaları ve uzaklaşmaları da bu değerler ve algoritmalar çerçevesinde süre gelmeye çalışıyordu. Ama en nefret ettikleri konu elbette ki Roma'nın artık başındaki adamın insanla Tanrı arasında bir köprü olduğunun resmi olarak beyanatıyla söz konusuydu. Şimdi burada bir karmaşa söz konusu oluyor doğal olarak. Bu kargaşa Roma'ya kalıcı bir inanç sağlarken Germenlerin de savaştık, öldürdük, ortadan kaldırmaya da çalıştık. Teutoburg Savaşı gibi dehşet bir savaş da yaptık ama herhalde kesin ve keskin bir sonuç alamayacağız. O halde Romalıların içten fethini nasıl gerçekleştirebiliriz düşüncesini elbette bir gün, bir saat, bir yılda değil 10 yıllar boyu süren çalışmanın artık temel anlayışı oluşmuştu. Yani özetleyecek olursak Germenler askeri olarak ortadan kaldıramayacaklarını net bir şekilde görmüş oldukları Romalıların putperest inancını dünyaya yayma istek ve arzuları karşısında başından beri Kudüs'te de etkili olmaya çalıştıkları felsefi anlayışın, yani tanrı tanımaz bir anlayışın kendi putperest anlayışını ortaya koyma gayreti. Şimdi bu gayret bizi çok başka bir yere götürecek. Neden diyecek olursanız, insanın akli metaforlarla bir devleti yıkmaya çaba sarf ettiği yerde bir din var ortada, o da İslamiyet, ama biz bugün onu Hristiyanlık diye anıyoruz doğal olarak. Dolayısıyla bu Hristiyanlığın ilk döneminde neler yaşandı ki o yaşanan şeyler Germenler tarafından da kabul edilmiyor, Romalılar tarafından da kabul edilmiyor. Ama gelişecek süreçte Romalıların Hristiyanlığı bunu devlet dini olarak kabul etmeleri, Germenlerin de ses çıkarmaz ve uyum sağlar bir halleri karşımıza çıkıyor. Elbette dediğimiz gibi 1-2-5 yılda olmuyor bunlar. Ama bugün ve bugünden sonra anlatacağımız şeyler kadim diye bilinen Avrupa tarihinde bütün gelenekleri ve bilinenleri yıkmaya başlıyor. Hakikat, bu gerçekler bizlere tarihin her devrinde inançsızlığın mutlak bir forma girdiğine, bu formların da kendi arasında çatışacaklarına dair büyük bir delil sunuyor. Şimdi bu delilin izlerini takip edeceğiz ve Hristiyanlığın ilk döneminde olanlara, Pavlus dönemine gideceğiz elbette. Ama onu da bir sonraki ders yapalım. Bugünlük kalın sağlıcakla.